Gizem. Gizem. Barış kalktın mı? Bu ne ya? Bunu yapmak için mi bu kadar erken uyandın? O elindeki ne? Arttı. Nereye koyacağımı da bulamadım. Senin sesine ne oldu ya? Dün toplantı biraz fazla uzadı. Üstüne de soğuk su içince... Ama böyle tatlı, melankolik bir ses oldu, iyi mi? Ya bunu kim yaptıysa bunun kalbi yok, kalbi. Koçum. Hadi uyan bak, sabah oldu. Hadi bak, çoluk çocuk var. Hadi ayıl da düş yoluna. Tamam abi. Geçmiş olsun. Akıllanmışsındır inşallah. Bir daha böyle hastane köşelerinde kavgaya mavgaya karışmazsın. Ihlamur yaptım. Ilıttım da biraz iyi gelir. Çok sağ ol. Geliyorum hemen. Ellerine sağlık. Bu beni toparlar işte. Niye arıyor Feyza? Bilmiyorum ki. Alo Feyza, merhaba. Haberlerin mi var? Tamam. Ne? Yani bu iyi bir şey mi? Bebek için yani. Tamam. Ne demek o? Ne demek? Ne diyor? Emin misin? Tamam. Çok teşekkür ederim Feyza her şey için. Çok yardımcı oldun, sağ ol. Görüşürüz. Ne konuştunuz? Ne oldu? Ne anlatıyor? Birçok şey. Mesela? Mesela plasenta kendini yenilemiş. Plezanta kendini yenilemiş. Evet. Normal doğum yapabilirmişim. Normal doğum yapabilirmişsin. Ve yatak istirahati bitmiş. Tamam, bunu tekrar etmene gerek yok. Biliyordum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Sakin, iyiyim. Beni bir daha kucağına alma. Bu bebek için tehlikeli bir şey olabilir Barış. İki, bir de o sesinle bağırma lütfen. Ama bunu kutlamam lazım. Böyle çıkıp dağlara taşlara bağırasım var ama sesim yok. Gel beraber yemek yiyelim. Sen bana çıkma teklifi mi ediyorsun? Tamam, olur. Konuşuruz da bu akşam çıkarız. Yok, bu akşam olmaz. Neden?
Hastanenin bağış yemeği var. Yarın da olmaz. Tamam. Başka zaman yaparız. Sen bağış yemeğine gelsen. Barış, benim o yemeklerde ne kadar sıkıldığımı biliyorsun. Bilmiyorum çünkü hiç gelmedin. Demek ki biliyorsun. Neyse tamam. Önemli değil. Bir ara yaparız. Sen giyinsene, geç kalacaksın. Ay. Ebru Hanım, sorması ayıp, ne yapıyorsunuz? Allah aşkına yardım et Bekir. Şu kara kedi benim elimden geçmesin bugün ne olur. Bak bugün önemli bir gün. Uğursuzluk falan getiririz. Siz bizim Çiko'dan bahsediyorsunuz. Onu Mine besliyor ya sabahları. Şimdi kahvaltıya gitti kantine. Siz geçin, geçin. Gel. Gel. Günaydın başhekimim. Günaydın. Günaydın. Başhekimim günaydın. Başhekimim durun. Ay, ama durun dedim size. Ebru ne oluyor? Merdivenin altından geçtiniz. Evet, bu boyla hem de. Benim için de tuhaf bir deneyim oldu. Evet, haklısın şaşırmakta ama bu telaş niye? Uğursuzluk getirir başhekimim. Bugün çok önemli bir gün. Hastanemiz için bağış yemeğimiz var. Sonra dün akşam rahmetli annemi gördüm rüyamda ki onu ne zaman görsem zaten kötü bir şey olur. Yani bir çeşit uyarı anlamında. Sonra sabah ayna çatladı. Bir de şu kara kedi. Ebru, ne yapıyorduk? 3'e kadar sayıp derin bir nefes alıyoruz, değil mi? Bak, hazırlıklar başlamış bile. Her şey yolunda, sen şahanesin. Kötü hiçbir şey olmayacak. Sesinize ne oldu? Karaoke. Ya tiz seslere çıkamıyormuşum işte. Gördün mü? Benim hakkımda yeni bir bilgi. Ben sana hediye aldım Ebru. Başhekimim, çok teşekkür ederim ama ne gerek vardı? Aa, bu ne için? Bugün benim için biraz fazladan adım atman gerekecek. Bana daha iyi yetişebil diye. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ olun da bir dakika. Bağış yemeğiyle ilgileneceksiniz ama değil mi? Muhakkak. Bakın daha müzik grubu yok. İptal etmişler. Bir de son dakika gelmek için öyle bir bütçe verdiler ki zaten yani mümkün değil. Bir de yemekler var tabii. Ebru, ben hastalarla ilgilenmeyi tercih ederim ama burası sende. Sana tam yetki. Ha? Tamam. Başhekimim merdiven. Geçmedim. Hayır. Kötü hiçbir şey olmayacak. Bugün şahane bir gün Ebru. Başhekimim, günaydın. Günaydın Suzan Hocam. Bugün nasılsın? Bugün şahane bir gün. Biliyorsun akşam balo yemeği var. Sesin hiç öyle demiyor ama hem dediğin gibi akşam yemek olmasına rağmen. Ağrın arttı mı? Aynı. Bir an önce tedaviye başlamamız lazım biliyorsun değil mi? Bunların hepsi zamanımızın azaldığına işaret ediyor. Ama Gizem'e söylemedin. Söylemedim. Daha bu sabah her şeyin yoluna gittiğini öğrendi. Doğru zamanı bulamadım. Bunu birine söylemek için doğru zamanı hiç bulamayacaksın. Çok üzgünüm. Tedaviye başlamamız gerekiyor. Hem zaten kemoterapinin yan etkilerini gizleyemeyeceksin ki. En azından bir gün daha bunu kafasında kurmadan geçirse. Gerçi
Hakikaten inanılmazsın. Sana steroid yazıyorum sesin için. Git kendini iyileştir. Emredersin Suzan Hocam. Geçmiş olsun. Hocam. Günaydın. Hocam bu ne şıklık ya. Yok ne şıklığı, her zamanki halimdir. Yok yok, yemek için özenmişsin. Şu kravat, iğne, tüy, müy, afilli olmuş. Yakışmış hocam. Andaç Allah aşkına. Ne değirsen, ben yemeğe gitmirem ki. Hatta al davetnameler de senin olsun. Abi ne demek gitmiyorum yemeğe? Bana söz verdin abi. Ya annemlerle aramız kötü biliyorsun. Helalelini kabul edebilmirler mi? Yok abi yok. Zar zor ikna ettim zaten yemeğe gelsinler, hep beraber olalım diye. Abi o tatlı dilinle gelirsen yumuşatırsın ortamı ya. Tatlı dilim mi? Neyniyem, atana iltifat mı edip? Abi sen Azerice konuştuğun zaman zaten otomatikman tatlı oluyorsun. Bak bu davetiyeler için asistanlar birbirini yiyor. Yapma Allah aşkına. Ceylan burada, kaçıyorum. Tamam mı? Hadi. Ceylan günaydın. Günaydın. Ellerimi saklayayım değil mi hocam? Zeynep Hanım görürse beni istemez. Hayır, niye saklayacaksın? Gerek yok öyle bir şeye. Gerçi Meral anne bir şey demiyordu. Oje süreriz tırnaklarına diyordu. Zeynep Hanım da onun kızı sonuçta. Aynen öyle. Zeynep Hanım. Merhaba, Andaç Sağlam. Evet. Memnun oldum. Merhaba. Ceylan. Ne güzel bir ismin varmış Ceylan. Zeynep Hanım yakında bir kafede oturalım, konuşalım diyorum. Tabii olur. Tamam, buyurun. Geç. Günaydın Ali Haydar hocam. Açık çay. Bir küçük dilim de limon ilave edersen. Tabii. Mine, bu akşamki bağış yemeği için 2 tane davetnamem vardır. Ya, ne güzel. He, gitmek istersense Tabii bu önemli hastanemiz için. evet, her il musikili danslı edirler. Hem eğlenir. Sen de istersense. Tamam. 8, o zaman ben 8'de hazırım hocam. Merhaba hocam, sade kahve. Ali Haydar hocam. Günaydın. Ya 205'teki hasta için bir görüşünüzü alabilir miyim? 200, evet kızım. Günaydın. Orası ne işim var burada? Uyanınca kahve içmeyi seviyorsun. Ben de sana kahve getirdim. Yok artık ya. Ne? Ne var ki? Sen özür bile dileyemiyorsun dedim. Ben de ne bileyim işte. Aha. Fark ettim. Özür atlayıp direkt rüşvete geçmişsin. Derin, Çekilir misin? derin. Bak doktorluğundan bir an içimde şüphe ettiğim için eşeğin tekiyim ben. Haklısın. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Kahve için teşekkürler Aras hocam. Acilde kalp damarla ilgili bir şey olursa size haber veririz. Derin, seni özledim. Bak sabahları sen günaydın demeden, bana gülümsemeden, benle inatlaşmadan olmuyor değil mi? Her şeyden önce sen benim en yakın arkadaşımsın.
Hocam ne oldu? Ne oldu? Ne bileyim öyle haliniz biraz şey gibi. Ne gibi? Ha yok yani öyle saçınızı mı farklı topladınız öyle değişik. Güzel anlamda yani kötü değil. Neyse ben şey diyeceğim siz akşam bağış gecesine gidecek misiniz? Yani mecburen. Tabii burası izin verirse. Gerçi bütün akşam ona gülümse, bununla konuş falan çok sıkıcı. Tabii canım öyle güzel yemekler, güzel içkiler, hoş sohbetler falan. Acilden başka bir yer sizi kesmiyor artık değil mi? İnsan adrenalin istiyor biraz. Adrenalin. Aynen. Acil çabuk yolu açın. Gel. Araba kazası, baba oğul yaralı. Mehmet Manas 53 yaşında. Kol laserasyonu var, vitalleri sabit. Bir düzgün göremedin yolu. Kaç kere söyledim ben biliyorum diye. Yukarıdan girecektin. Tamam. Beyefendi bir izin verin bana. Ha, çok biliyorsun baba. Seni dinledik de kaybolduk. Can Manas 23 yaşında. Bacağında ezilme var. Yaşam belirtileri sabit. Tamam içeri alın hemen hızlıca çabuk. Canımızı kurtardım. Fena mı ettim? Sola kırılır mı öyle? Ya nereye kıracaktın baba? Sağa kıracaktın. Sağa. Belki de bağış gecesine giderim. Ne demiştin güzel yemekler falan. Belki böyle bir havam değişir ha. Hocam çok kötüsünüz ya. Hadi. Evet. Demek mimar olmak istiyorsun Ceylan ha? Çok güzel. Çizim yapmayı seviyorum aslında. Yani para kazanabileceğim bir mesleğim olsun, resim de yaparım diye düşünüyorum. Andaç Hoca da destekliyor beni. Evet. Çizimlerini falan bir görseniz çok yetenekli. Bu arada Ceylan çok ünlü bir ressamın sanat atölyesine katılıyor bu yaz. Öyle mi? Şahane. Ben de küçükken severdim resim yapmayı. Nedense insan yüzlerine meraklıydım. Mesela annemin bir numaralı komşusu vardı, kankası. Nilgün teyze, burnunda bir etmeni vardı ama kalbe benzerdi. Evet, tam şurada. Neredeyse bütün ergenliğim onun yüzünü çizerek geçti. Annem tabii resimleri bulunca kadınla dalga geçtiğimi sandı. Önce bir temiz tokat. Sonra benim bütün resimler çöpe. Meral annem yaptı bunu. Yani bana da boyalarımı o almıştı. Hatta heveslendim diye şövalye bile almıştı. İzin verirseniz ben de sizin yüzünüzü çizmek isterim. Tabii. Çok sevinirim. Başhekimim, Aras hocam, sesinize ne oldu? maç vardı ya, fazla varmışım. Maç mı vardı? Tabii ya, izlemedin mi? Acayip maçtı. Ebru, görüşürüz hocam. Vay, ayakkabılar yakışmış, şahane. Sağ olun başhekimim. Hızlandım Sado. gerçekten. Yavaş Sado. Bu da akşama giyeceğiniz smokin yeni geldi. Epey fiyakalıymış. Gel. Sesiniz bayağı düzelmeye başlamış başhekimim. Bakın belki bu da bir işarettir. Ebru, bu balo için stres olmuyorum diyorsun ama her şeyi bir uğura, işarete bağlamışsın. Olmuyorum başhekimim, olmuyorum. Siz her şey yolunda gidecek dediniz. Tamam, gidecek. Süper. Ulan nedir böyle? Sen mi bıraktın? Ben bıraktırdım. Balo için geldiniz değil mi dekanım? Hoş geldiniz. Tamam o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Özledi mi beni? Hayır. Beni biliyorsunuz Sayın Dekanım, ben dürüstlüğümle... Barış sesine ne oldu senin? Akşamki balo için yapacağım konuşmayı tekrar ederken biraz coşmuşum Sayın Dekanım. Ama salondaki herkes ağlayacak, söz veriyorum. Barış. Basit bir şey, steroid aldım zaten. Akşama toparlar, merak etmeyin. İyi, peki. O zaman sana şu yolladığım dosyaları imzalamanı rica edeceğim Barış'cığım. Hazır dürüstlükten söz etmişken Sayın Dekan, bu yüzünüzdeki o babacan tebessüm beni bir çıt geriyor desem. Ne imzalıyorum ben?
Mütevelli heyetinin küçük bir ricası. Hastanemize borcu olanlara icra takibi başlatıyoruz. İmzalamanı rica ediyorum. Hocam gerçekten çok önemli bir vaka bu. Bana emanet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sen çok iyi bir cerrahsın. Sedef, biz sana çok güveniyoruz. Hadi bakalım göster marifetini. Çok teşekkürler. Sedef. Hocam. Ya şimdi nasıl söylesem ki? Şöyle bildiğin böyle boğaz manzaralı şık bir restoran var mı acaba? Özel bir gece için soruyorsunuz galiba. Tabii yani özel biri için soruyorum. Eğer varsa bir rezervasyon yaptıralım, olur mu? Ceza infazı acil. Kusura bakma, sonra konuşuruz, olur mu? Hocam. Ne? Yavaş, biliyorsunuz kuralları. Ya ne kuralı ya? Ne kuralı? İnsanlar ölüyor, biz hayat Prosedür kurtarıyoruz. böyle hocam. Ne? Prosedür böyle. Ne prosedürü kardeşim? Başlayacağım prosedüre. Adam içeride ölüyor, sen bana prosedür diyorsun ya. Aç, aç, aç! Silahları da dışarıda bıraktım. Nedir durum arkadaşlar? Hasta burada hocam. Çekil, bana bırak, bana bırak. Hastanın adı Doğan Yedi kardeş. Nabzı yok, nefesi de yok. 3 dakikadır kalp masajı yapıyorum hocam. 3 dakika. Evet. Defibrilatörü getirin. Tamam hocam. Epi hazırla. Birlik. Hadi kızım. Çabuk kızım, çabuk. Hazır hocam. Ver bana, ver bana. Koy. Çak. Ne oldu hocam? Yaşayacak mı? Nabız yok, nabız. Nabız geldi hocam. Çok şükür. Çok şükür. Bunun bildiğiniz bir hastalığı var mı? Yoktu hocam. Biz de anlamadık bir şey. Mahkumlardan biriyle kavga etti. Altan Bey de yardımcı oldu ayırmamız için. Size bir şey söylediler mi? Bilmiyor musun sana bir şey? Yok hocam. İyi. Hastayı yatağa alalım, oksijen bağlayalım. Tamam hocam. Hastalarımızı faturalarını ödeyemediler diye icraya mı vereceğiz gerçekten? Aynen öyle yapacağız. Hukuki süreç işleyecek. Tek ihtiyacımız olan şey imza. İmzalamayacaksın. Barış, bu hastane neyle dönüyor? Hastaların hayır duasıyla mı? Biz batarsak onlara nasıl yardımcı olacağız? Bu hastalar burada en zor, en travmatik anlarını yaşıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu faturaları ödeyemediyse bu insanlar gerçekten bir sebepleri var demektir. Borçlarımız 6 sıfırlı rakamlara ulaştı. Akşamki baloyu niye yapıyoruz? Para için. Para lazım Barış, para. Ya ben başka bir çözüm bulursam? Kimseyi zora sokmadan ama hastanenin de ihtiyaçlarını karşılayarak. Ne dersiniz? İzin verin deneyeyim. Akşama kadar vaktim var. Balo saatine kadar çözdün. Çözemezsen imzayı atarsın. Ebru! 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 Ben sana bu ayakkabıları almak için gerçekten çok kötü bir gün seçmişim. Başhekimim şu an çok büyük bir an yaşıyoruz. Farkında mısınız? Öyle mi? Evet, ilk defa siz benim peşimden koştunuz. Bir dakika, benim bu anı hatırlamam lazım. Evet, belki de gerçekten uğurlu bir gündür. Şöyle bir de bu anı hatırlamak için fotoğraf çekebilirsek. Harika.
Ebru, Efendim başhekimim. hastaneye borcu olan insanlar. Hepsine ulaş. Hastaneye gelmek zorunda olduklarını yoksa haklarında icra davası açılacağını söyle. Randevu ver onlara. Hepsine mi? Bir 10 kişiyle başla. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi insanlara... Çözeceğim. Söz. Başhekim sözü. Çözüm bulacağım. Oo, pardon. Ben kapıyı tıklattım ama çok affedersin. Pardon. Hastaneyle ilgili bir şey danışacaktım sana. Yok, önemli değil. Bir şey... Ben sonra geleyim, pardon. İyi misin? Her şey yolunda mı? Sır paylaşım şenliğimize ne oldu bizim? Hormon iğnesi. Hatta bedenimi ikna edebilirsem... Çok saçma geliyor biliyorum ama... Yumurta donduracağım. Feyza önerdi. Ya da böyle aptal bir fikir geldi bana, bilmiyorum. Hayır. Ne yapıyorsun? Müsaadenle. Suzan. Bu senin hayalin. Sen anne olmak istiyorsun. Ne zamandan beri insanlar sana bir şey olmaz dediğinde tamam deyip savaşmıyorsun? Savaşacaksın. Ve haberin olsun, ben de cephedeyim. Tıpkı senin benim yanımda olduğun gibi. Şimdi izin verirsen doktorun olarak... Geçmiş olsun. Şimdi de sen doktor, ben hasta oldum. Biz bu işi bir türlü çözemedik başhekimim. Zamanımız bol. Çözeriz. Bakma bana öyle. Nasıl çözdük sabah sesimi şipşak? Tedavini de aynı hızla çözelim mi? Ne dersin? Madem hazır ayağıma kadar geldin. Suzan. Diş randevundan başlayalım mı mesela? Radyoterapiye başlamadan önce 2 azı dişini çektirmen gerekiyor. 2 gün sonraya ne dersin? Baya 2 diyorsun. Ki sen 1 demiştin. 3 desek? Ben acaba akşamki bu bağış yemeğine gelmesem mi ya? Saçmalama. Akşam sana ihtiyacım var biliyorsun. Biliyorum, senin de sağlığını geri kazanmaya ihtiyacın var. Tedavi olmaya ihtiyacın var. Anlaşma şöyle. Ben bağış yemeğine geliyorum, sana yardım ediyorum. Sen de doğru dişçiye gidip tedaviye başlıyorsun, tamam mı? Ya da şöyle yapalım. Sen akşam harikalar yaratacağın için ben sana bir hafta izin vereyim. Sağlığına daha fazla kumar oynayamazsın. Zamanımız kalmadı, tamam mı? Bitti. Hem ben doktorluğa bayılıyorum sayende. Hiçbir şeyle takas etmeye de niyetim yok. Şimdi... Takas. Tabii ya. Takas. Teşekkür ederim. Cevabın sende olduğunu biliyordum. Neyin cevabı? Sen şahane bir doktorsun. Takas. Tabii ya. Nasıl aklıma gelmedi benim? Takas. Barış.
Ben gideyim. Sen rahat rahat yemeğini ye. Akşamki yemeğe geliyor musun? Efendim? Akşamki bağış yemeğine geliyor musun dedim. Gerçi nöbetin falan var mı bilmiyorum ama. Nöbetim yok ama akşam yemeğe gelmiyorum. Neden? Hemşirelere davetiye gelmiyor da ondan. Uzman doktor hanım. Aslında benim 2 tane davetiyem var. Yani? Yani istersen akşam benimle gelebilirsin. Sen bana çıkma teklifi mi ediyorsun? Ne alakası var ya? Allah Allah. Arkadaşça bir şey sorduk şurada. Gelmek istemiyorsan da ben gelmek istemiyorum diyebilirsin yani. Çıkma teklifinizi kabul ediyorum Azra hocam. Bu arada özgüven size çok yakışıyor. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Ne bu şapşikaller bakayım? Hocam şapşik ne? Ayıp ama ya. Neyse şimdi keyfim yerinde ondan dolayı takılmıyorum buna. Aynen dökül. Bilin bakalım akşam bağış gecesine beni kim davet etti? Kim? Azra. Ciddi misin? Evet bayağı çıkma teklif etti bana ya. Harika, gözün aydın. Yani şimdi bizde tabii hocam. Ne? Bizden iyisini mi bulacak? Yani fena değiliz. Aa, laflara bak laflara. Al havanı doğru acile hadi. Hadi koş. Emredersiniz komutanım. Yürü. Aras hocam. Mert. Derin. Azra mı dedi o? Hı. Ama sizin aranızda... Ne bizim aramızda? Yani ben sanmıştım ki... Sen aramızda bir şey olduğunu mu sandın? Yok canım ne alakası var da yani... Sana inanamıyorum Bir ya. saniye, hayır gerçekten. alakası yok aslında Ne? ama bak... Yani şöyle bir gün... Senin o tavırların o yüzden miydi o tuhaf tavırların, garip gerginliğin? Aramızda bir şey olduğunu sandığın için. Gerçekten mi ya? Bak açıklayabilirim sana bu durumu. Evet. Bir gece sen kimliğini düşürmüşsün. Ben de aldım sana getirmek için. Geldim ki Mert sende. Baş başa oturuyorsunuz işte bir şeyler içiyorsunuz, samimisiniz. Sonra da hastaneye birlikte gelip gitmeye başladınız. Ha, sen de aramızda bir şey olduğunu sandın öyle mi? Ve gelip bana sormak yerine bana tavır aldın. Gerçekten mi ya? Ha, kim olarak? Gerçekten sen kimsin? Kimsin de benimle ilgili böyle bir sorgulamaya girebiliyorsun sen? Ne hakla? Gerçekten söyler misin? Sen benim neyimsin ya? Kendini affettirmek istiyordun ya, o kadar kolay olmayacak Aras, haberin olsun. Bu da çizim defterim. Eğer bakmak isterseniz. Tabii, çok isterim. Aa, ne güzel kafa var. Bakayım. İnanmıyorum. Gölgeler, renkler. Şahane Ceylan. Gerçekten çok yetenekliymişsin. Teşekkür ederim. Şimdi iyice heyecanlandım beni çizeceğin için. Ne zaman isterseniz o zaman çizebilirim. Çok sevinirim. Bu arada Zeynep Hanım, Ceylan'ın bir sanat terapisine katılması lazım yarım saate. Ona bir izin verelim mi? Tabii tabii. Çok memnun oldum Ceylancığım. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz Ceylan. Çok yetenekli değil mi? Çok. Ne diyorsunuz Zeynep Hanım? Anneniz Meral Hanım senelerce koruyucu anneliğini yaptı Ceylan'ın.
Ve o zamanlar çok mutluydu, bambaşka bir çocuktu ama... Yani babası hapisten çıktığından beri tabii korkunç bir panik ve korku yaşıyor. Eğer siz de anneniz gibi onun koruyucu anneliğini yaparsanız... Yapamam Andaç Bey. Yapamam mı? Senelerdir yurtta büyümüş bir çocuk. Üstelik hapisten çıkmış bir babası var. Babası kontrol altında, hani bu konuda bir kaygınız varsa. Hocam, gencecik bir kız çocuğu bu. Kanı deli akıyor belli. Ellerin halini gördünüz zaten. Kendine zarar da veriyor. Nasıl sahip çıkarım? Nasıl alırım bu sorumluluğu ben? Evet, yani ben sandım ki anneniz... Ben senelerce annemle görüşmedim Andaç Bey. Ceylan'a annelik yapmış anladığım kadarıyla ama bana yapmadı. Dolayısıyla ben anneme pek benzemiyorum. Anlıyorum Zeynep Hanım. Ama Ceylan'ın gerçekten bir koruyucu aileye ihtiyacı var. Güven duyduğu, huzur bulduğu, mutlu olduğu bir aileyle yaşaması lazım. Ne olur beni yanlış anlamayın Andaç Bey ama... hayatım boyunca anne olmaktan kaçtım. Çocuk yapmadım. Şimdi bu kadar problemli bir genç kızla yapamam. Beni de anlayın. Ara sıra gelirim burada ziyaret ederim Ceylan'ı. Maddi yardım da yaparım. Ama sorumluluğunu alamam. Üzgünüm. Evet, güçlü bir ağrı kesici yaptım. Birazdan daha iyi hissedeceksiniz. Derin, konuşmamız lazım. Önemli. Ya şöyle. Bununla mı ilgili? Evet. Anladığın gibi ceza infazındaki hastayla ilgili. Yani bir şeyler kullandığı muhakkak. Üstelik enjeksiyon izi de yeni. Fakat bir haftadır bizde kalıyor, bizim koğuşta kalıyor. Üstelik geldiğinde yapılan kan tahlillerinin sonuçları tertemiz. Yani ceza infazlı bir şeyler dönüyor. Ya da yasaklı bir şeyler sokuluyor. Kesinlikle öyle. Senden başka kime söyleyeceğimi bilemiyorum. Bak Derin, Barış'ın başı büyük belaya girer. Üstelik de kan burada. Sonra bu işte yardım balosu var. Yani bunu evet bir yere kadar ikimiz çözebiliriz ama bir noktada Barış'a söylemek zorundayız Aras. O vakte kadar biliyorum bana çok kızgınsın. Bak aramızdaki her neyse yani her ne sorun olursa olsun bu hastalarımızdan daha önemli değil. Yani bunu ikimiz halledeceğiz. Tamam o zaman. Ben hastaya bakmaya gidiyorum, sonra sana haber veririm. Tamam mı ortak? Evet. Geçmiş olsun. Neyse ki öyle çok önemli bir şey olmadan yüzeysel yaralarla atlattınız. Umarım bir daha da yolunuz düşmez buralara. Düşer. Babamla çalıştıkça bence düşer. Siz birlikte mi çalışıyorsunuz baba oğul? Evet. Yani biz inşaatlarda çalışıyoruz, ustayız. İşte böyle ama daha çok tarihi eser binalar, işte konaklar falan. Restorasyon işleri yapıyoruz beraber. Ama babama kalsa verdikleri işi yapalım geçelim yok. İlla biraz daha kazacak, tehlikeye atacak kendini. Yani artık bir şey falan bulmayı planlıyor herhalde. Memleketimiz bir şaheser. Özellikle de İstanbul. Ben de meraklıyım biraz. Belki biz de bir şey buluruz. Memlekete bir hediyemiz olur. Fena mı olur yani? Baba bence bu bizim son işimiz olsun. Hı? Kafamız rahat eder. Bana uyar. Aman kalkmayın öyle hareket. Aman. Hocam! Can oğlum! Çekin şunları. Bir anda kriz geçirmeye Damar yolu açılsın. Bana hemen diyazem getirin çabuk. Tamam sakin ol. Tamam. Yardım et. Kriz geçirmeye başladı bir. Tamam. Aç hemen. Hocam. Çabuk. Hocam. Ona bak çabuk. Ben geçtim ona. Tamam ben geçtim ona. Tamam sakin ol. Hastaneden çağırdılar deyince çok korktum hocam. Biliyorum borcum var ama ne olur icra falan. Bizde bir safra kesesi ameliyatı olmuşsunuz.
Yani şiddetli bir ağrıyla bir anda yere düştüm. Çalışıyordum ben. Yakın diye buraya getirmişler. Acil olmasaydı inanın hastaneye falan gelmezdim ben zaten. Yeşil karta da başvurdum bu arada ben ama. Hastanemize 15.000 lira borcunuz var. Biliyorum hocam ama... Ne kadarını ödeyebilirsiniz? Pandemide iş güç gelmedi. Şu an gelen işlerle de ancak geçmişteki borçlarımı ödeyebiliyorum. Çocukların okulu, birikmiş kiralar. Anlayacağınız elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Şöyle bir taksit imkanı falan olsa keşke. Ne iş yapıyorsunuz Hasan Bey? Tesisatçıyım ben. Güzel. Güzel. Takas. Efendim? Hisarönü için ne yapabiliyorsanız kabulümüz. Borcunuzu takasla ödeyeceksiniz. Takasla ticaret. Aynen öyle. Yüzyıllardır işe yaramış. Neden yeniden canlandırmıyoruz Hasan Bey? Yani size sormak istediğim soru şu. Bizim için ne yapabilirsiniz? Ne bileyim yavrum. Ne yapabilirim ki? Böreğim meşhur benim. Ne böreği? Tepsi böreği. Kaç tepsi? Yani akşama kadar bize kaç tepsi hazırlayabilirsiniz? Yani borcuma karşı börek mi? Aynen öyle. Ben komşuları toplarım. Yaparım. Yani belediyede falan çalıştım bir ara. Park yeri falan yapıyorduk. Sonra bacanakla birlikte bir işe girdik işte. Ama dükkan. Park yeri mi? Yani hastanenin bahçesine bisiklet park yeri yapabilir misin? Yaparım. Ne var ki onda zaten? Şahane. Anlaştık. Hocam ben sizi doğru mu anladım? Hastanenin bahçesinde bisiklet park yeri yapacağım. Borcum silinecek öyle mi? Tam olarak öyle. Gitar çalıyorsunuz öyle mi? Evet, bir rock grubum var. Barlarda falan çalıyoruz. Güzel. Bu akşam boş musun? Yani boş musunuz çalmak için? Olur, tabii ayarlarız. Şahane. Grubunuzun ismi neydi? Prenslerin Öcü. Sakin ol. Ne oldu? Ben Aras Erdem, senin doktorunum. Sen de benim ucuz yırtmış hastamsın. Sağ olun. Sen de sağ ol da cidden ucuz yırttın. Tamam anlıyorum bak, hapishane zor yer. Peki ama o kullandığın pisliği kullanmaya devam edersen çok erken ölürsün oğlum, benden söylemesi. Neyden bahsediyorsunuz hocam? Neden bahsediyorum? Kullandığın meletten bahsediyorum. Ne kullanmışım hocam? Benim öyle şeylerle işim olmaz. Şimdi sen böyle söylüyorsun ama kan tahlillerin böyle söylemiyor. Kanında çıktı. Benim öyle şeylerle işim olmaz diyorum sana hocam. Zaten kader vurmuş. Bir an önce cezamı çekip çıkmanın derdindeyim ben. Ha. İyi de bak burada enjeksiyon izi var. Hem de taze. Nasıl açıklayacaksın bunu? Yanlış bir şey yapmadım ben hocam. Yemin ediyorum. Hem kavgayı da ben başlatmadım zaten. Kavgayla ne alakası var? O şahsının sağ kolu Nuri. O da burada. İçeride yapamıyor tabii. Ama burada üzerime yürüdü. Durduk yere. Ben de ona karşılık verdim. Sonra sağ olsun Altan gardiyan kavgayı durdurdu. Sağ olsun. Tüp, geçmiş olsun. Şimdi sen diyorsun ki bunu ben yapmadım, başkası yaptı diyorsun. Da başkası nasıl yapacak onu oğlum? Sen de bana inanmadın değil mi hocam? Benim inanıp inanmamamla ne alakası var? Madem başına böyle bir şey geldi, niye kimseye söylemiyorsun? Niye şikayet etmiyorsun? Kime söyleyecektim hocam? Hı? Kim inanacaktı? Zaten bize ne olduğu kimin umurunda? Evet. Durum stabil. Her şey normal.
kontrol altındasın. Hiç merak etme. İyi gidiyor. Orası da öyle. Kolay gelsin. Multiple skleroz. MS ne yazık ki tedavisi oldukça pahalı bir hastalık biliyorsunuz. Sürekli ilaç ve tetkik tedavi gerektiriyor. Farkındayım. Kullanılan ilaçların bir kısmı ise karşılanmıyor. Bu yüzden size borcunuz karşılığında takas teklif ediyorum. Nasıl? Mesleğiniz nedir ya da yetenekleriniz? Ressamım. Gerçi meslekten sayılmıyor ama. Borcumu resimle ödeyemem herhalde. Üstelik hastalığım yüzünden başka bir işe de giremiyorum. Sigortam da yok. 30'ların bastonu geçireceğimi düşünmemiştim tabii. Yani anlayacağınız kronik ağrılarla mücadele eden, işsiz, bir bacağı sakat bir ressamım. Benimle takas yapamazsınız, icrayı verin gitsin. Belki evde alacak bir şey bulurlar. Bir dakika. Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Gelin benimle. İşte yeni tuvaliniz Özlem Hanım. Gerçekten buraya resim yapmamı mı istiyorsunuz? Evet. Ve bence harika bir iş çıkaracaksınız. Hah, boyalarınız da geldi. Ne çizeyim? Ne isterseniz. Size güveniyorum. Gerçekten hiç sizin gibi başhekim görmedim. Baba ve oğlum birkaç saniye arayla nöbet geçirme olasılığı... Çok düşüktür. Evet, bence Can zaten araba kullanırken... Kontrolünü nöbet yüzünden kaybetti. Testleri nicedir? Normal ama spinal ve lomper fonksiyonunda kırmızı ve beyaz hücrelere rastlandı her ikisinde de. O yüzden ben bir enfeksiyon uzmanını da görmesi gerektiğini düşündüm. Enfeksiyon olabilir. Veya toksikasyon, toz torpak içinde işleyirler. Misal için herhangi bir toksik maddeye maruz kalırlarsa... Aynen hocam. Siz de bu yüzden buradasınız. Buyurun içeride hastalarımız. Kim özür diledi bil bakalım. Aras. Hadi canım. Evet. Ben uyurken kahve getirmeler, 1000 kere özür dilemeler. Ya Mert yüzünden bana surat asıyormuş 2 haftadır. Mert ne alaka? Aramızda bir şey olduğunu sanmış. Öyle mi? Bu akşam bayağı güzel geçecek ya bu bağış yemeği galiba. Yok canım. Ne yok canım? Yüzündeki gülümseme hiç öyle demiyor ama. Suratımdaki gülümsemenin Aras'la hiçbir ilgisi yok Suzan. Var Derincim. Son zamanlarda hayatında olup biten her şeyin Aras'la bir ilgisi var. İnkar etme artık. Buyurun Suzan Hocam. Teşekkür ederim Derin Hocam. Teşekkür ederim. Hocam dediğim gibi lezyonlar önemsiz. Fakat bakın değerlerine baktığımızda. Hocam dinliyor musunuz? Tabii dinliyorum bak. Görüyor musun oranlar arasında? Evet. Ata oğulsunuz ne güzel. İnsan nece yaşında olursa olsun atasıyla oğluyla vakit geçirmelidir. Bir bak ben bu teknolojiyanı hiç anlamıram. Bak büyür tam okuyacağım o zaman da kiçilir. Yani 1000 kere mene çıktı alın demişim. Çıktı makinesi arızalanmış da ben hemen size yardım edeyim hocam. Sonuçlar normal. Hazır kızım al. Mehmet Bey, Can Bey bu sıra dışı semptomlarınızın yüzünden tam olarak nereye gittiğinizi, kimlerle temas ettiğinizi bilmek mecburiyetindeyim. Yani hocam dediğimiz gibi biz eski bir binanın restorasyonunda çalışıyorduk. İşte böyle bilmem kaç yüzyıllık bir bina. Yani bunun çevresinde toprak altında kalan başka şeyler olabilir diye düşünmüşler.
Ya biz işçiyiz, bize verilen işi yaparız hocam. Tabii babam için öyle değil. Adamlar bir şey bulamadık, bitti diyor. Babam hala kazmaya devam ediyor. Bir şey bulacak ki orada. Görmek istedim. Ne var? Kim bilir ne hatıralar, ne tarihler vardı onların altında. Fena mı ettim? Fena ettim baba. Hocam biz babamla beraber çalışıyoruz annem öldüğünden beri. Yani işleri birleştirdik. Çünkü öyle her işçinin yapabileceği bir iş değil bu. Biz de dedik ki babamla beraber yapalım. Ne yaşlı etmişsiniz. İşte o gün bugündür baba oğul işlere gidip geliyoruz. Aynı barakalarda yatıp kalkıyoruz. Hocam çalışmak için gittiğimiz yerlerde öyle tarihi eserler gördük ki. Her biri bir şaheser. Ya baba hala ne diyorsun ya? Sen de bana taktın ha. Ne diyeyim? Evet. Biz birkaç test edeceğiz. Siz istirahat edin. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Geçmiş olsun. Vaziyetlerinin ciddiliğini anlamamışlar. Bir süre daha anlamasalar çok iyi olur. Panik işimizi bayağı zorlaştırabilir. Bence mantar enfeksiyası. Evet ama çalıştıkları yerde bir su teması yok hocam. Yani sivrisinek olsa ama arbovirüs diyebiliriz belki. Belki de guduz testi etmeliyik. Belki yarasa dişlemiştir otağlarına girip. Yarasa dişlese bence haberimiz olurdu hocam. Bu halde etraflı bir biyokimya isteyelim. Aynen. Yalnız hocam... Bilirim kızım senin akşam yemekte olman lazımdır. Ben hallederim. Çok teşekkür ederim. Aman. Hocam ne yapıyorsun? Mine. Ne var Mine buradaysa? Tamam gitti. Kızım, ben davetnamelerimi ona hediye edip diyerken... Evet. Ya diyerken şey eledim. İşte anla da kızım. Ya çıkma teklifi edip... Çok pardon, çok özür dilerim. Gülme kızım, çok utanırım zaten. Çok pardon. Pardon. Hocam çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Ablacığım. Dayıcığım. Vay aslanım nasılsın? İyiyim dayıcığım. Senden ne haber? Ben de iyiyim ama bak trafikteyim şimdi ben. Yeşil ışığa kadar konuşacağız tamam mı? Aras, ay durduramadım. İlla dayımı arayacağım dedi. Sen neredesin, hastanede mi? Yok yoldayım ablacığım. Ha, bu akşam hastanenin yemeği vardı değil mi? Evet çok özel bir gün hastane için. Ben de o yüzden önce kendime şık bir takım elbise alacağım sonra da hastaneye geçeceğim. Bölüm başkanı olmak zor tabii. Bütün gözler üzerinde olacak. Öyle vallahi. Neyse ki gideceğim yeri çok iyi biliyorum ablacığım. Dayı, büyüyünce bana da takım elbise alacak mısın? Tabii alacağım. Sen hele bir büyü, seni de götüreceğim buraları. Dayı yeğen baştan aşağı giyineceğiz tamam mı? Oley be, aslan dayım. Ablacığım ben şimdi kapatıyorum. Hadi görüşürüz tamam mı? Tamam canım. Öpüyorum dayı. Aras Bey hoş geldiniz. Merhaba Ahmet. Bizim hastanenin bir bağış yemeği var da ben onun için şık ve sade bir şeyler arıyorum. Tabii. Hemen yeni gelen takımlarımızı göstereyim size. Çok yakışmış Aras Bey. Renk tam sizin renginiz. Çok teşekkür ederim. Ufak bir detay eklersek... Şıklık detayda gizli diyorsun. Şıklık detaylarda gizlidir Aras Bey. Tamam benim bağış yemeği için seçimim belli oldu. Şimdi beğendiğim 2 tane takım var diye onları da eve yollayın olur mu? Tabii ki. Hemen hazırlatıyorum. İyi günlerde kullanın Aras Bey. Takım elbisemiz size şans getirsin. Teşekkür ederim.
Barış, bu o takas ne oğlum? Bazen gerçekten eskilere gitmek gerekiyormuş Sayın Dekanım. Kadim bir bilgelik var eskilerde. Ama siz tabii gerek yaşınız gerek tecrübenizle bunu daha iyi bilirsiniz. Hastanenin binlerce lira ödeyip yapabileceği şeyleri bir günde bedava hallettik. Bence gayet karlı bir mali karar oldu. Peki bu lobiyi boyayan Picasso? Sanat. Sanata da bir fiyat biçmeyeceksiniz herhalde değil mi Sayın Dekanım? Şunu üstünden geçireceksin böyle. Heh, dik dursun, sık biraz. Hiç kendim gibi hissetmiyorum. Hiç hekim gibi de hissetmiyorum ya. Barış, bu gecenin başrolü sensin çünkü sen hastanemizin yüzüsün. Bütün bağışçılar ağzından çıkan her lafı dinleyecekler, seni inceleyecekler. İyi bir mali politikan olduğuna ikna etmen gerekiyor. Ve aynı zamanda onların bu parayı boşu boşuna vermedikleri ve bu paranın heba olmadığına ikna etmen gerekiyor. Bu hastane onlar için iyi bir yatırım. Anladın mı beni? Klasik anlamda bu finansal mevzulardan pek anlamam. Takas mevzusundan anlamış olmanız lazım Sayın Dekanım. Ama doktorlar, hastanemiz, sağlık sistemimiz hakkında bütün gece konuşabilirim. Barış, senden önceki hekim ilk bağış yemeğinde 10 milyon topladı. Oo. Helal olsun. Tabii onun yerini doldurmak benim için zor olacak. Biz yine de onu kovduk. Bu gece bizim için çok önemli. Bağışçıları ne yapıp edip ikna et. Merak etmeyin. Benim çok gizli bir silahım var. İşe yarayacağından emin misin? Yarayacak. Bu iş ve bas gülüşün güzel. Ama bunu bana değil, bağışçılarımıza yap, onlara gülümse. Hadi bakalım, iyi şanslar. Begüm, Şebnem, biriniz bakabilir mi? Kimse yok mu ya? Hah, birini... Ses duydum ben. Sesini duyunca bakayım dedim. Ne yapayım ben? Gideyim mi, kalayım mı? Fermuarımı çekebilirsin. Ha tabii çekeyim. Teşekkürler. Söyle. Derin. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Ve ben bunu kaybetmek istemiyorum. Öyle mi? Güzel. Bitiremeyeceğin işe başlama Aras. Ceza infaz, aynı mahkum. Ne? Aynı mahkum, ceza infaz. Size nasıl yardım edebilirim başhekimim? Hadi. Hadi. Elif Hanım. Merhabalar. Sizi hastanemizin başhekimiyle tanıştırayım. Barış Güvener. Kendisi hastanemize geldiği günden beri durmak bilmiyor. Merhaba, ben Barış Güvener. Merhaba. Çok memnun oldum. Memnun Buyurun, oldum. lütfen rahatsız olmayın. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler, umarım güzel bir akşam olur.
Afiyet olsun. Tekrar geleceğim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Daha bitmedi. Bir sürprizim daha var sana. Hadi. Merhaba efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Barış Güvener, hastanenin başhekimi. Selvi. Ali Haydar Hoca'yı gördün mü? Buralarda mı? Hastası vardı galiba Andaç hocam. Geç kalabilir. Tamam. Sürprizine yetişsin de. Ali Haydar Hoca'ya sürpriz mi hazırladınız? Çok pardon. Alo. Anneciğim nasılsın? Neredesiniz? Trafikte mi kaldınız? Anneciğim ama yani hani bu son anda böyle kabullenilebilecek bir şey değil ama bu. Yani bunca zaman sonra, bu kadar çabadan sonra hala böyle hissediyorsanız yani. Anneciğim Lalin çocuk daha. Çocuk küçücük anlamıyor ki hiçbir şeyden. Tamam, tamam anne. Tamam hadi. Kapat anladım. Hoşça kal. Baba. Benim küçük mirketim sen ne yapıyorsun? Prenses gibi olmuşsun. Hayatım sen de çok güzel olmuşsun. Babaannemler için giyindim. O da sever değil mi? Ya heyecanlıyız ya. Yol boyunca babaannemler dedi başka bir şey demedim. Tilbe annemler... Andaç'cığım, canım sakin ol. Onlar buraya gelerek bize bir adım atıyorlar zaten. Bak her şey çok güzel olacak göreceksin. Ne yapalım? Tamam böyle şuradayız. Tamam. Merhaba. Durun. Mehmet tutukla bizi, tutukla. Gel tutukla. Aç kapıyı. Evet arkadaşlar, nedir durum? Hocam 5 dakikadır kalp masajı yapıyorum. Nabız yok. 1 miligram epi. Defibrilatörü getirin çabuk. 200'ü ayarla. Getir ver bana. Şarj edildi. Hazır. Çak. ...300 Joule. Hazır. Kalp ritmi normal. Çok şükür. Aras. Hı. Ne oldu? Aras. Yok bir şey. Arkadaşlar yoğun bakıma gittiğimizi haber verin. Hasta hemodinamik olarak stabil, sinüs ritmi sabit. Tamam. Şimdi 7-24 aralıksız izlenecek, takip edilecek. Vitalleri anstabil olursa ya da herhangi bir taşikardi durumu olursa hemen bana haber verilecek. Tamamdır hocam. Sen gelmiyor musun? Sen git derim, ben geliyorum. Aras. Aras. Sinirlisin farkındayım ama böyle sen zarar çıkarsın. Ne yapayım derin? Hiçbir şey yapmayayım da bu yaratık insanların hayatına kastetmeye devam mı etsin? Hayır tabii ki. Ama önce bir Barış'la konuşalım, bir yolunu bulalım. Güven bana. Tamam? Hadi. Tamam. Beğenmenize çok sevindim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşeceğiz tekrar. Hocam. Barış, o gülüşün işe yarıyor mu bari? Ben diyorum ki şu beyefendiye anlatayım hastanemize. Ne dersiniz? Bence en az 70 metrelik bir teknesi var. Saç tıraşından belli.
Var mısınız iddiaya? Yemekhaneden söz edeceksen olur. Catering firmasından o. Hayır, onu demiyorum zaten. Onun önündeki beyefendiyi kastediyorum. Vedat Köksal, Köksal Holding'in sahibi. Evet, doğru. Hadi, hadi. Pekala. Başhekimi. Ebru. Şahane her şey. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ama şimdi sizi sahneye almam lazım. Sahneye mi? Şimdi mi? Evet, konuşma yapmayacak mısınız? Peki. Hocam. Mehmet ve Can Beylerin sonuçları çıktı. Şöyle vereyim. Hocam çıktı makinesi hala bozuk maalesef. Hadi gitti bu. Tamam ben yapacağım şimdi. Böyle bakabilirsiniz. Histoplazma veya toksikasyon yoktur. Hiçbir şeyleri yoktur. Tahlil sonuçları temiz çıkmış. Evet. Temiz ama bir sorunları var o belli. Aslında hala bir ihtimal vardır. Başhekim neredeydi? İyi akşamlar. Hastanemizin bağış yemeğine geldiniz ve bu gece bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece size bir hastadan bahsetmek istiyorum. Her hasta çok kıymetli. Her hastanın hikayesi başka. Ama bizim bu gece o kadar vaktimiz yok. Bu hasta hastanemize ilk geldiğinde bizim için bu hastamızla başhekim ilgilenebilmek için Barış başhekim. elimizden ne geliyorsa biz Barış başhekim yaptık ama başhekim hastanemizdeyken Barış nasıl ama biraz merak ettik en azından değil mi? Böyle anlarda ne yaparlar bilirsiniz. Sizden hastamızın hikayesini dinlemeden önce kısa bir ara rica ediyorum. 2 dakika, çok değil. 2 dakika. Bu arada böreklerin tadına bakabilirsiniz. Harika. Hocam ne oluyor? Ve her şeyden önce iyi misiniz? Vallahi değilim. Korkunç bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Aynı semptomları gösteren tecrit altında 2 hastamız vardır. Mehmet ve Can Beyler mi baba oğul? Evet onlar. Hocam kan basınçları düşüyor, ateşleri gittikçe yükseliyor. Üstelik bunu bulabilmek için birçok test yaptık ama maalesef hiçbir pozitif sonuç alamıyoruz. Ve durumları gittikçe kötüye gidiyor. Birkaç gün bundan evvel eserlik bir binanın restorasyonunda bulunmuşlar. Orada olan da kazmışlar. Yerin altında mağara benzeri bir yer bulmuşlar. Bu mağara bundan asırlar evvel kaldığı için torpağı kazan da orada yatan patojenler uyanmış olabilir. Bir dakika. Hocam biz buraya bunca insanı doldurmuşken, onlardan bağış isterken siz hastanede antik bir hastalığın dolaştığını mı söylüyorsunuz bana? Takas makas değirdin. Bah bir de antika bir hastalığınız çıktı. Evet. Evet antik virüs diyebiliriz hocam. Daha önce bilmediğimiz, test edemediğimiz, tedavi dahi edemeyeceğimiz bir hastalıkları yok demiyorum. Sadece Ali Aydar Hocam panik yapmadan önce tedavi edebileceğimiz hastalıklarına baksak olmaz mı diyorum. Ali Aydar hocam bütün testleri yaptırmış. Baskülit, Böbrek fonksiyasında sorun yoktur. karbonmonoksit zehirlenmesi, Dumana maruz kalmamışlar. non-bakteriyel endokardit. Tomografide pıhtı gördü. İler mi Suzan kızım? Yeni kazılan topraktan civa açığa çıkıyor olabilir mi? Doğru. Yeri daha fazla kazdıkça civa çıkmış olabilir ve daha fazla maruz kalmış olabilirler. Bence hemen civa tedavisine başlayalım.
Şahane. Burası sendeyse Ali Aydar Hocam, benim baloya gitmem lazım. Baba, babaannemler nerede kaldı? Sıkıldım. Gelsinler artık. Bir tanem, trafikte kalmışlardır. Gelirler birazdan. Ya ne kadar güzel şeyler yapmışsın. Başka ne yapabilirsin mesela? Anne, bana daha fazla peçete lazım. Tamam. Bak şuradaki abiden isteyebilirsin. Ne oldu Andaç? Tilbe, annemler her zamanki gibi gelmiyorlar. Ama Meryem bu sefer... Biliyorum, biliyorum. Hazmedemiyorlarmış. Neden kendi çocuğumuz yerine başkasının çocuğunu büyütüyormuşuz? Sağlık sorunumuz olsa anlarlarmış. Falan filan. İnanamıyorum. Melin'e niye söylemedin? Nasıl söyleyeyim hayatım? Ne zaman söyleyeyim mesela? Gerçeği bilmesi lazım Andaç. Biz seninle bir söz verdik. Ne olursa olsun kızımızla dürüst bir ilişki kuracağız dedik. Bugün yalan söyledin. Yarın, öbür gün illa bir terslik olduğunu anlayacaktır. Hem çocuklara her zaman gerçeği söylemek lazım ki dünyaya güvenebilsinler dersin hep. Unuttun mu? Ne kadar kolay söylemişim ya. Kendi kızıma söylemeye gelince zormuş. Nasıl söyleyeyim Tilbe? Babaannesiyle dedesinin kendi kanlarından olmayan, evlat edinilen bir çocuğu torunları olarak istemediklerini, onu asla sevmeyeceklerini nasıl söyleyeyim? Yani Mehmet Bey, demek isteyirim ki sizde çok yüksek ihtimalle cive zehirlenmesi vardır. Ama doğrulama testlerinin netice almağı haftalar sürer. O kadar vaktiniz yok diyorsunuz yani. O yüzden hemen harekete geçmek lazımdır. Dimerkaptosüksenik asit adlı bir madde kullanmak istedik. Bu madde civaya bağlanıp onu vücudunuzdan atar. Peki ya civa zehirlenmesi yaşamadıysa? O zaman maalesef kandaki proteine bağlanır ve sizi öldürebilir. O yüzden tedaviye evvelce sadece birinizde uygulamak lazımdır. Tedaviye nece cevap verebileceğinizi görmek için. Denek gibi yani. Ben de başlayın doktor bey. Oğlumda değil, ben de başlayın. Hayır baba, saçmalama. Hayır, ben senin babanım. Ben yaşayacağımı yaşadım, göreceğimi gördüm. Ben de başlayın doktor bey. Mehmet Bey, maalesef genç olduğu için canla başlamak lazımdır. İlacın yan tesirlerine daha yaşlı direnç gösterebilir. Hayır. Ona bir şey olursa ben zaten ölürüm doktor bey. Benle başlayın. Babam, sana bir şey olursa ben ne yapacağım? Hem doktor ne dedi? Bak ben genç olduğum için ilacın yan etkilerini kaldırabilirmişim. Oğlum. Baba bak zamanımız az zaten. Benimle başlayabiliriz hocam. Barış! Barış, Barış. Barış, Barış.
problemimiz var. Ne problemi? Ceza infazda bir tane gardiyan var. Hastalara sakinleştirici veriyor. Vücutlarına enjekte ediyor. Bayağı problem. Büyük oynuyorsun Aras hocam. Tamam, şöyle yapıyoruz. Gel biz içeriği halledelim. Siz de bir an önce ceza infaza gidin. Hadi. Sağ ol Suzan. Hadi. Şimdi bak bugün bir hastayla ilgili beni aradılar. Benim gardiyanlarım mahkumları sakinleştirmek için onlara kontrolsüzce bir ilaç enjekte ediyor. Bana bunu mu söylüyorsunuz? Sadece tek bir gardiyandan söz ediyoruz burada. Zannediyorum o da işe yeni başlamış. Altan yetmez. Bakın amirim, bu gardiyan belki de sorunu gördüğü hastalara kendince böyle cezalandırıyor olabilir. Kavgaları ayırmak için böyle bir şey kullanıyor olabilir. Ama bakın bir tıp insanı olarak söylüyorum, bir doktor olarak söylüyorum. Kullandığı sakinleştirici çok güçlü. Kendisi bir sağlıkçı değil. Vücuda olan etkilerini bilmiyor bu ilacın. Ve birinin hayatına mal olabilir. Bu çok büyük bir suçlama hocam. Evet, biz de bu yüzden buradayız. Bu soruna bir an evvel bir çözüm bulalım diye. Biz işe alacağımız herkese çok dikkatli bir kontrolden geçirerek alıyoruz. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Mümkün amirim, mümkün. İşte yapıyor adam. Mümkün ki biz sana bunu burada söylüyoruz değil mi? Mümkün. Aras hocam, elinizde bir mahkumun iddiasından başka ne var? Yani kusura bakmayın, bu kanıtla bir şey yapamam. O ne demek ya? Ben hastama güveniyorum, doğruyu söylüyor. Ayrıca ben enjeksiyon izlerini gördüm. Gerçekten mi? Yani suç işlemiş bir mahkum yalan söyleyemez. Öyle mi? Ya tabii ki söyleyebilir. Ama bu mahkum söyleyemez, bu koşullarda söyleyemez. Anlamıyorum. Niye umursamıyorsunuz siz ya? İlla birinin ölmesi mi lazım sizin umursamanız için? Aras hocam, sakin. Metin Bey, bakın. Ancak beraber çalışırsak bu işi çözebiliriz. Biz ceza infaz bölümünün kurulması için gönüllü olduk biliyorsunuz. Elimizden geldiğince size destek olmak istiyoruz. Destek veriyorsunuz öyle mi? Bana kanıt getirin o zaman. Ancak bir daha o zaman bu konuyu tekrar konuşuruz. Mine? Senin ne işin var burada? Ne güzel olmuşsun sen böyle ya. Kim davet etti söyle bakayım. Aramızda kalacak merak etme. Ali Haydar Hoca davet etti. Yani ben de bir anlam veremedim ama. Vay. Ali Haydar hocama bak be. Kızım, sen baloya git. Vaziyet stabildir. Genç kızsan, git gönlünce eğlen. Yok hocam. Asıl siz gidin baloya. Hastalarımızın durumu nasılsa stabil, ben takip ederim. Bir şey olursa da size haber veririm. Yok, ben kalmak istiyorum. Peki abi. Bir sisi bir olan. Geldi hocam. Can! Doktor ne oluyor oğluma? Can! Can oğlum! Hasta hipertansifleşir. Hocam hasta taşikardiye gidiyor. Ambo. Geldi. Dur. Allah'ım. Allah'ım bana bağışla. Hocam idrarda kan var. Böbrekler iflas ediyor. Laringoskopi. Geldi. Can! Can oğlum! Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Bu cive değildir. Sizin yüzünüzden. Ben de deneyim. Sizin yüzünüzden. Mehmet Bey sakin olun lütfen.
Elçin, bu arada geldiğin için tekrar çok teşekkür ediyorum sana. Böyle birazcık gizli işler çevirmiş gibi oldum ama Ali Aydar Hoca'nın rehberinden numaranı buldum. Çat diye aradım yani. Ama Ali Aydar Hoca çok sevinecek seni gördüğüne. Haberi yok mu hala? Yok. Şimdi durumu kritik, bir baba oğul hasta var, onunla uğraşıyor. Ama mesaj attım. Beni kırmaz, mutlaka uğrar. Çok büyük sürpriz olacak ya Ali Aydar Hoca'ya. Dans edelim mi? Hadi gel. Birazdan yine dans edelim. Gelsin bakalım. Nasıl sürpriz neymiş görsün. Sağ olun hocam. Yine birkaç udum daha alabilirseniz. Yok, yeterli geldi. Teşekkür ederim. Ona bir şey olacak diye çok korktum hocam. Öyle ileri geri konuştum, kusuruma bakmayın. Estağfurullah Mehmet Bey. Evlat başkadır. Can parçasıdır. Öyle. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Mehmet Bey, benim size dürüst olmam lazımdır. Virüsün ne olduğunu tespit edebilmediğimiz için şimdi tedavi etmeye başlayabilmedik. Yani bizi tedavi edemeyecek misiniz hocam? On yıl oldu, eşimi kaybettim. Oğlum ben tek başıma büyüttüm hocam. Ama vakti geldi, evlendi gitti işte. Ama baba mesleğini bırakmadı. Ben de madem öyle gel beraber çalışalım dedim. Birlikten kuvvet doğar. O da sağ olsun kırmadı beni. Beni hiç kırmaz zaten. O da durmadan benim şikayetlerimden bozulur. Kızar bana. Öyle kavga dövüş çalışır gideriz işte. Diğer işçiler bizle hep dalga geçer. Bu onlara da bozulur. Ama Allah biliyor ya, ben hep o işleri beklerim hocam. Çocuklarımız büyüyünce onlarla fazla vakit geçiremiyoruz hocam. Doyamıyoruz onlara. Gerçi ne kadar vakit geçirirsen geçir. Evlat işte. Doyulmuyor. Bu işi halledeceğiz ama belli ki önce kanıt bulmamız lazım. Bu adamın yanına kalırsa tekrar dener. Ya birisi ölene kadar bekleyemeyiz Barış. Şu an elimizden hiçbir şey gelmiyor. Adamı duydun. İyi de hasta mahkumları korumak da bizim görevimiz değil mi? Aras, müdürü kızdırırsak korumamızı kaybederiz. Gardiyanlar olmazsa personel çalışmak istemez. Ceza infazın kapatılmasına kadar gider bu iş. Anladın mı? Hastalarımıza bakamayız. Sakin olacağız. İyi düşüneceğiz, kesin çözüm bulacağız. Tamam? Anlıyorum. Ali Aydar Hoca. Aras. Tamam git sen git. Bir şey yapmayacaksın, söz ver. Ya ne yapabilirim zaten? Git sen git. Kız arkadaşın
arkadaşının arkadaşı var mıymış? Herkes sevgiliyse ben kimi öpeceğim? Kız arkadaşının arkadaşı var mıymış? Geçen sefer dudak bükmüştü. Güzelse gelsin benim gönül soframa gelirse. Vedat Bey kusura bakmayın müzik için. Başhekimimiz Barış Bey... Sadece müzik için mi özür diliyorsunuz Dekan Bey? Her sene hastanenin bağış gecesinde dokunaklı hasta hikayeleri bahsedilir. Hastanenin başarılarından bahsedilirdi. Bu sene onların hiçbiri yok. Üstelik başhekim televizyon edip 2 cümle bile etmedi bizimle. Allah aşkına niye bağış yapayım hastaneye? Buraya ben yemeğe içmeye mi geldim? Vedat Bey, kusura bakmayın Sayın Dekan. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum da. Bu gece bizim için çok özel bir gece. Bir yıl boyunca Scrubs'tan başka hiçbir şey giymeyen, birbiriyle hastaları dışında hiçbir şey konuşmayan meslektaşlarım için oldukça önemli. Bir nefes alma zamanı, birkaç saatte olsa. O yüzden herkes gecenin tadını çıkarıyor, bir kişi hariç. Barış Güvener, başhekimimiz. Evet, sizin de anladığınız üzere oldukça değişik bir başhekim. Kimseye benzemiyor. Ama en dokunaklı hikaye de onunki. Mesela Barış Bingöl'e gitti gönüllü olarak. Hem oraya hem çevre illere kendi kurduğu mobil ekiplerle sağlık hizmeti götürmek için canla başla çalıştı. Mesela bugün ne yaptığını biliyor musunuz? Hastalarımız hastaneye olan borçları yüzünden icraya verilmesinler diye takas usulü hizmet çözümünü buldu. Nasıl yani? Lobideki ressamı gördünüz değil mi ve garipsediniz. Daha önce burada tedavi ettiğimiz ancak ödemeyi yapamayan bir hastamızdı o. Borcunu bu şekilde ödüyor. Ve bu yöntemle de hastalarımız tarafından hastanemiz yenileniyor aslında. Yani çünkü içlerinde duvar ustası da var, müzisyen de. Bu müzisyenler gibi mi? Aynen, evet. Onlar gibi. Son olarak bu salonda şu an milyonları olan ve bağış yapmak isteyen insanlar var değil mi? Ama başhekimler de hastalarıyla ilgileniyor. Para toplamak yerine hastalarıyla ilgilenen bir başhekim. Ben olsam buna bağış yapmayı seçerdim. Afiyet olsun. Altan Bey, bir saniye bakar mısın? Efendim, ne var? Doğan 7 kardeş sırf benimle konuştuğu için cezalandırdın sen, öyle mi? Ne cezalandırması? Ne diyorsunuz siz? Ben bir şey yapmadım. Onu öldürebilirdin sen, farkında mısın? Allah kusura bakmayın ama hocam. Neden bahsettiğinizi gerçekten bilmiyorum. O yüzden size iyi geceler. Hop hop, konuşmamız bitmedi daha, dur. Ne yapıyorsun lan sen? Bıraksana kolumu. Onlara sakinleştirici senin verdiğini biliyorum, kandıramazsın beni. O yüzden bana yalan söyleme. Doktora bak hele. Hapishanede ne olduğu sizin umurunuzda mı? Ha? Öyle arada bir gelip kahramanlık taslamakla olmuyor bu işler doktor. Sen mahkumların arasında yaşamak ne demek biliyor musun? Hırlısı, hırsızı, katili hepsiyle biz uğraşıyoruz, biz. Buraya geldikleri andan itibaren hepsi benim hastam. Anladın mı? Benim hastam. Geçmişleri de umurumda değil. Değil tabii. Niye olsun? Ceza infaz sizin arada bir gelip vicdan temizlediğiniz yer. O kadar. Hayatını onların arasında tüketen benim ulan, benim. Sen değilsin. O yüzden ben de kendimi korumak zorundayım. Anladın? Çünkü eğer güçsüz olduğumu görürlerse hayatı zindan eder bu. Kaç kere darp edildim. Vurdular. Yüzüme bile tükürdüler ulan. Senin haberin var mı? Eğer daha fazla korumaya ihtiyacın varsa resmi yollarla halledersin. Ama onlara sakinleştirici enjekte edemezsin. Yapamazsın, yaptırmam. Anladın mı? Sen kendi işine bak doktor. Ben de kendi işime. Bu hizada tutmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yapamayacaksın. Yaptırmayacağım, izin vermeyeceğim. Sen mi engel olacaksın bana? Ha? Ne yapacaksın?
Buna bak. Bu tablet değilen meret yüzünden ben detayı görmemişim. Ben köhne usul bir kişiyim. Başhekimim hiç olmazsa kompüter gibi büyük ekranlar elde edek, rahat rahat bakak. Ben bu hastalığı da köhne usul zanneledim. Meğer bildiğimiz lejyonella pneumonisiymiş. Tabii ya. Kaldıkları barakalardan, klimalardan. Hay aklında bin yaşa Ali Aydar hocam. Senden öğrenecek çok şeyimiz var. Estağfurullah. Sen buraya bir imza at, tedaviye başlayalım. Sonunda atmaktan mutlu olacağım bir imza. Şimdi onu sana verin ben. Tabii ki. Gözünüz aydın olsun, tedaviye başlayırız. Neymiş hastalığımız doktor? Lejyoner hastalığıdır. Büyük ihtimalle kaldığınız yerdeki klimalardan kapmışsınız. Fakat korkmayın, tedaviye hemen başlıyoruz. Dedim ben sana değil mi? Bu barakalar berbat. Barakalar öyleyse gerisi oho. Almayalım o işi dedim ben sana. Başladık yine. Şaka yapıyorum oğlum şaka. Gözümüz aydın hadi. Bu son ata oğul işiniz olmayacak. İnşallah beraber nice iller geçireceksiniz. Bir de bana sorarsanız aranızdaki bu bağın kıymetini bilin. Sayende doktor. İnşallah. Ne dersin ha? İki usta baba oğul. Bir de küçük bir şirket kurarız. Aile şirketi. Nasıl olur? Olur baba. Kuralım. Ressam olmaya nasıl cesaret ettiniz? Zor oldu. Ya, aileme, çevreme direnmem gerekti. Aç kalırsın dediler. Haksız da çıkmadılar gerçi. Ama bence sen çok yeteneklisin. Harika bir ressam olabilirsin. Gerçekten mi? Hadi elini boyaya batır da imzamızı atalım köşeye. Ama bu sizin resminiz. Hadi dedim. Hadi hadi. Gel. Batır elini. Şahane oldu. Baba, babaannemler nerede kaldı? Kızım. Ben mi bakacağım? Lalim. Derin hocam, sağ ol. Benim için yaptıklarınız için teşekkür edememiştim. Sedef, dediğim gibi iyilik olsun diye yapmadım. Sana destek olmak istediğim için yaptım. Çok teşekkür ederim. Pardon. Konuşmak istemediğim biri mi? Size de oluyor mu? Yani en başta gücünüzden, enerjinizden, konumunuzdan etkilenen erkekler sonra bundan rahatsız olmaya başlıyorlar. Senin gibi zeki ve güzel bir kadını taşımak o kadar kolay değil Sedefciğim.
Umarım gerçekten seni anlayabilecek biri çıkar karşına. Umarım. Pardon. Yani her defasında da Aras Hoca diye heyecanlanıyorum. Yani bana ihtiyacı varsa diye. Acil bir durum olursa. Babaannemler gelmemiş. Gel küçük Mirket'im, seninle birazcık konuşalım. Babaannenler gelmeyecekler çünkü... Hastalanmışlar mı yoksa? Çünkü gelmek istemiyorlar. Neden ama? Görmeyeli çok uzun zaman oldu. Ben onları özlüyorum. Babaannen ve deden bizim ailemizi gerçekten anlamıyorlar. Yani henüz. Niye? Bizim ailemizin nesi var ki? Bir sorunumuz mu var? Yok, hayır, hiçbir sorunumuz yok tabii ki. O zaman neden bizi görmek istemiyorlar? Lalencim, biliyor musun çoğu aile şans eseri bir araya geliyor. Bunun üzerine düşünmüyorlar, neden diye sormuyorlar. Sadece kendilerine aile diyorlar ve oluyor, bitiyor. Ama bizim ailemizin süper bir gücü var. Ne biliyor musun? Ne? Biz birbirimizi seçtik. Senin kızımız olmanı istedik ve ben başka türlüsünü de istemezdim, biliyor musun? Ben diğer babalar gibi seninle hastane odasında tanışmadım. Mahalle teyzenin bacağının arkasına saklanmıştım değil mi? Evet, aynen öyle ve ben senin o boncuk gözlerini gördüğüm zaman kalbimde bir tavşan koşmaya başladı. İşte dedim, bu benim kızım. Biz birbirimizi seçtik. İşte bizim süper gücümüz. Bence de babacığım. Ben de seçtim değil mi? Evet, aynen öyle. Ve ben bundan sonra bizim için üzülmeyi bırakıyorum. Sadece deden ve babaannen için üzüleceğim çünkü onlar bu süper aileyi kaçırmayı tercih ettiler. Hem de üçümüzü birden. Tamam mı? Seni çok seviyorum küçük Mirket. Ben de seni seviyorum baba. Aa, anne bak, pasta gidiyor. Babacığım, ben pasta yemeye gidiyorum. Gördün mü bak? Kızımız bizi anladı. Sıkma canını artık. Ne oldu Andaç? Sende başka bir şey var sanki. Ceylan'a da üzülüyorum Tilbe. Zeynep Hanım kabul etmedi, biliyor musun Ceylan? Yok problemli çocukmuş, yok eli ayağı yara bere içindeymiş. Sorumluluğunu alamazmış. Bu kadar mı zor ya Tilbe? Bütün çocuklar koşulsuzca sevildiği bir aileyi hak eder. Bu kadar mı zor bu? Üzülme. Mutlaka bir çözüm yolu bulunur. Hadi içeri geçelim mi artık? Hadi.
Başhekimim. 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 Ne oluyor? Aras Hoca acil. Sakın. Aras Hoca! Aras! Başhekimim. Aras. Barış, bu adam bizden kanıt istemişti değil mi? Hizada tutmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hadi gidelim. Aç. Sen kendi işine bak doktor. Ben de kendi işime. Bu pislikleri hizada tutmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Yapamayacaksın. Yaptırmayacağım, izin vermeyeceğim. Öyle mi? Sen mi engel olacaksın buna? Kanıt istemiştiniz. İşte size kanıt. Altan Yetmez hakkında hemen işlem başlatıyorum. Memuriyetten de men edilecek, emin olabilirsiniz. Aras hocam, size çok teşekkür ediyorum. Başkası olsaydı sizin kadar umursamazdı. Biz herkesi umursuyoruz. Başhekimim, size de çok teşekkürler. Estağfurullah. Teşekkürün sahibi Aras hocamız. Ben de teşekkür ederim. Başhekimim, yüzünüzü gören cennetlik. Suzan, sen yapma bari. Şu Vedat Bey'in yanına. Vedat Bey şu an bekleyebilir. Benim sana bir sürprizim var önce. Gizem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sevindim gelmene. Suzan arayıp bu akşamı kaçıramazsın deyince Demek seni Suzan ikna etti. Ben sizi yalnız bırakayım. Çok iyi yapmış. Merhaba Barış Bey, ben Sevil Bağdatlı. Merhaba efendim, memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben deyim, teşekkür ederim. ben çok acıktım, içeri geçiyorum. Sağ ol. İyi akşamlar. Hoş geldiniz tekrar. Yani defalarca özür diledi. Bunu da içinden gelerek yaptı. Biliyorum, gördüm. Ama ne yapayım yani? Şimdi ben bir tane öze kanayım mı? Çünkü biliyor yani ona karşı zaafım var. Biliyor bunu. Hayır, onun yaptıklarını bir başkası yapsaydı eğer ben onu çoktan silmiştim. Ama işte bizim aramızda bir şey var. Kalbim diyor ki, Derincim olur bu iş. Aklım diyor ki biraz mantığını kullan. Yani biz çok iyi arkadaşız yani. Güzel bir şey bozmaya gerek yok, değil mi? Öyle değil mi de kanım? Bana mı soruyorsun gerçekten? Evet, neden? Tamam, ben şimdi biraz içmiş olabilirim. Teknik olarak siz de benim patronumun patronusunuz ama böyle bir bilge bir duruşunuz var. Ondan şey yaptım ben. Kızım, ben 4 evlilik yaptım. Boşandım. Her seferinde de bir daha asla dedim. Ama yine evlendiniz. Neden? Çünkü duygularımız yok saymakla bitmiyor. Korkmak da aşkı engellemiyor. Bak, ben 9 yıldır evliyim. Haftaya 25 Kasım evlilik yıl dönümüm. 5. eşimle tabii. Samimi fikrimi soruyorsan şöyle diyeyim. Hiçbir şey için korkma, erteleme, vazgeçme. Bundan 5 yıl sonra geriye dönüp baktığında keşke diyeceğin kararlar alma. Buranın sesini dinle. Afiyet olsun. Azra. Selam. Selam. Sonunda gelebildin kızım ya. Bize yetişebilmen için hızlanman lazım. Ya kızlar, Mert'i gördünüz mü? Acildeki hemşire Mert'i mi? Hı. Azra saçmalama. Hemşireyle çıkıyorum deme sakın.
Çok ayıp, çok ayıp. Mert bir saniye bekler misin? Çok özür dilerim, yanlış anladın. Geciktim. Çok özür dilerim. Yok hocam, estağfurullah. Antik bir hastalıkla uğraşıyormuşsunuz galiba. Ben de siz gelene kadar işte birkaç kilo börek yedim. Ödeşmiş olduk. Ya, kızım ben nece anlatacağımı bilemiyorum. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ben sana çıkma teklifi ilemek istememiştim. Tam tersine 2 davetnamemi de sana vermek istemiştim. Sonra düzeltmek istedim fakat nece başlayacağımı bilemedim. Ay. Oh. Hocam. Ben dünden beri kendi kendimi yiyorum ya. İle mi? Evet. Ya ben sandım ki siz şey sandınız. İşte ben de sen şey sandım. Ya. Peki siz davetiyelerin ikisini de bana verince nasıl gelecektiniz baloya? Ben gelmeyecektim. Bu yemeğe ben rahmetlik hayat yoldaşımla yani eşimle gelirdim. Fakat 2 yıl bundan evvel kaybettim. Ya başınız sağ olsun. Sağ ol kızım. O olmayınca ben de burada olmak istemedim. Herkese merhaba. Elçin? Merhaba. Ben Elçin Oruçov. Evet, doğru bildiniz. Ali Haydar Bey'in oğluyum. Kendisiyle uzun zaman görüşmedik. Geçenlerde bir ayaküstü sohbet etme imkanımız oldu. Yani benim burada oluşum ona büyük bir sürpriz. Ama benim bir sürprizim daha olacak babama. Bu Azeri türküsünü babam rahmetli anneme söylerdi. Ben onu çok sevdim bir ilkbaharda. O beni terk eyledi boranda karda. Ben onu çok sevdim bir ilkbaharda. O beni terk eyledi boranda karda. Her yara savdu unutulanda, unutulmaz yarimin ilk müebbeti. Ay balam,
unutulmaz yarenin ilk... İstemez. Gel gel. Ben kendim kalkarım. Neden? Çünkü ben yere düştüğüm zaman bana ayağa kalkmayı babam öğretti. Değil mi baba? Yere düşmeyeceksin. Yere düşersen kalkacaksın. Güçsüz olduğunu kimseye göstermeyeceksin. Bunların hepsini bana babam öğretti. Değil mi baba? Ne oldu abi? Şaşırdınız mı? Mükemmel doktor, hoca. Ben burada hepinize söylemek isterim. Benim babam olağanüstü bir babadır. Oğlundan utandığı için. Mesela buradaki hiç kimse onun bir çocuğu olduğunu bilmiyor. Neden? Çünkü ben garsonum. Ben babama yetmiyorum. Değil mi baba? Benden utanıyor musun baba? Şu an yaptıklarımdan utanıyor musun? Söylesene baba. Utanıyor musun benden? Yeter artık! Utanman lazım ama. Şu halime bak ya! Ya bir kere olsun sordum mu ben niye bu haldeyim, niye böyle şeyler yapıyorum? Yok. Hadi. Hadi. Hadi baba bağırıp çağırsana yine. İşe yaramaz herifin tekisin desene yine. Senin karın öldüyse benim de annem öldü, annem. Yok. Ne oldu abi? Baban çok sevinecek diyordun. İşte şimdi hepiniz gördünüz. Böyle mükemmel bir hocanın böyle bir oğlu var. Hadi şimdi hepinize iyi eğlenceler. Elçin. Gitmiş. Yaşlı mıdır? İyi. Güvenliğe söyledim yanında. Yanında gitti abi. Varınca haber verecek. Merak etme. Ben hepinizden çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Koşun! Kızın biri cama çıkmış, atacağım kendini diyor. Kim? Ya ne bileyim, yukarıda işte, odanın penceresine çıkmış. Gel sen, ben yaşayayım. Gel, gel. Ceylan. Siz Ceylan. Ceylan!
Ne yapıyorsun orada canım? Gir içeri. Ben kimse için yük olmak istemiyorum. Kendimi de sizi de kurtaracağım, merak etmeyin hocam. Sen kimse için yük değilsin Ceylan. Beraber halledebiliriz bunu. Andaç, sen yukarı yanına çık. Ben buradayım. Çabuk çabuk. Ceylan, o nasıl söz abim? Sen hiçbirimize yük değilsin. Gel bu işi beraber halledelim, yapma. Zeynep Hanım da istemiyormuş. Sorunluymuşum ben. İzin ver sana yardım edelim. Andaç hocan geliyor yanına, yapma Ceylan. Gel sana yardım edelim, izin ver bize. Sözümü attı mı? Hayır hayır, sen sorun falan değilsin Ceylan. Hocam bir müsaade edin lütfen. Ceylan. Ceylan ama bunu burada konuşamayız. Odada konuşalım, gel. İnkar etmeyin, duydum. Kimse istemiyor beni işte. Babama gideceğim, ölürüm daha iyi. Ceylan, sen bugüne kadar birçok şeyle harika bir şekilde mücadele ettin. Arkadaşlar bir boşaltabilir misiniz burayı? Hocam lütfen, lütfen bir boşaltın. Ceylan, bugüne kadar birçok şeye birlikte bir çözüm bulduk. Birlikte hallettik. Ve sen hiçbir zaman pes etmedin. Ettin mi? Etmedin. Yaşamın çok kıymetli. Gel, tut elimi, gel. Hayır, hayır, yaklaşma. Tamam. Herkese yeterince dert oldum. Madem gidecek bir evim yok, bir ailem yok. Neden yaşıyorum o zaman? Ceylan, sen kimse için dert değilsin. Bak, bizim için de değilsin. Aşağıdaki insanlar için de değilsin. Senin için buradayız. Bak bize, sadece senin için. Ceylan, yaşamın çok kıymetli. Seni koşulsuzca seviyoruz ve önemsiyoruz. Gel, tut elim. Gel. Gel canım. Ben olsam kimin umurunda olur ki? Benim umurumda olur Ceylan. Çünkü ben seni çok seviyorum. Çok üzülürüm. Önünde kocaman bir yaşam var. Ve bir sürü olasılık var. Lütfen, seni koşulsuzca seviyoruz ve önemsiyoruz. Birlikte birçok şeyi hallettik. Bunu da halledebiliriz. Biliyorum. Sadece bana güven. Seni çok ama çok önemsiyorum. Gel. Hayır, yaklaşma. Atarım kendimi, yaklaşma. Tamam canım, tamam. Ceylan! Ceylan, biz önemsiyoruz seni. Hepimiz önemsiyoruz, bütün hastane. En çok da Andaç hocan. Yapma Ceylan. Hepimiz için çok önemlisin Ceylan, yapma. Hayır, 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 hayır. Ceylan. Hani Andaç'a ilk geldiğinde bir resim yapmışsın. Bir aile resmi. Hatırladın mı? Ailede kimseye yüz çizmemişsin. Andaç sorduğunda kimseyi üzgün görmek istemedim demişsin. Çok daha küçüktün o zaman ama harika bir çocuktun sen. Şimdi de öylesin. O resim nerede biliyor musun? Bizim evimizde. Çalışma odamızda asılı. Bak, istersen o oda senin olsun. Yani bizimle yaşamak istersen. Ceylan. Ailemizin bir parçası ol. Lali'nin ablası ol. Olur mu? Gerçekten mi? Gerçekten. Çünkü seni çok seviyoruz. İstersen biz o resmi değiştirebiliriz Ceylan. Kimsenin üzülmediği, çok mutlu bir aile olabiliriz birlikte. Hadi gel.
Vedat Bey, bu gece olan her şey için sizden özür dilemek isterim. Açıkçası unutulmaz bir gece oldu başhekimim. Her sene birkaç saat bakıp can sıkıntısından patlardık. Sayenizde renkli bir gece yaşadık. Bir de tabii her sene hastanenin başhekimi beni bulduğu her köşede sıkıştırır, hasta hikayeleri anlatır, hastanenin geleceğiyle ilgili bin bir vaatlerde bulundu. Siz onu da yapmadınız. Benim peşimde koşmak yerine hastalarınızla ilgilenmeyi tercih ettiniz. Genç bir kız için seferber oldunuz. Onu kurtardınız. Üstelik örtbas etmeye bile çalışmadınız. Sadece ve sadece onunla ilgilendiniz. Doğrusu yaptığım bağışı sonuna kadar hak ettiniz. Sizi tebrik ederim. Ülkemizin sizin gibi hekimlere ihtiyacı var. Sizlere bir faydam olduysa ne mutlu. Başhekimim, hedeflediğimiz bağış miktarına ulaştık, hatta taştı bile. Gerçekten gizli bir silahınız varmış. Size inanan meslektaşlarınız. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Dekanım. Müsaadenizle. Biz Vedat Bey'i yolcu etsek Sizlere zahmet olmasın. olur mu? Peki. Buyurun. Buyurun. Buyurun hocam. Rica ederim. Hocam. Buyurun, buyurun, buyurun. Suzi. Halledeceğim. Geliyor. Dur sen şimdi ben hallediyorum. Aras. Derin. Sedef sana yakın oturuyormuş. Onun evine bırakır mısın? Hı? Tabii. Bırakırım. Harika. Yolda birbirinizi biraz daha tanıma imkanınız olur. İyi geceler. İyi geceler. Hocam ben size zahmet olmasın. Ben taksiyle de gidebilirim. Olur mu öyle şey Sedef? Hadi bakalım. Pardon. Biri var mı acaba? Affedersiniz. Bir yardım rica etsem. Gizem. Suzan. Ya şunun ipi açıldı da. Bir yardımını rica etsem. Hemen. Ay bir anda açıldı. Ay ellerim çok soğuk kusura bakma. Önemli değil. Ay, ipi açıldı ben de yetişemiyorum. Evet tamam. Sağ ol. Ne demek? Ah, annelik düşündüğümden daha zormuş. Ben daha hamilelikle baş edemiyorum. Evet, hazırım. Ne kadar güzel olmuş. Evet. Barış'ın hastaneye kattıklarından sadece biri. Suzan biraz oturalım mı? Gel. Bu gece için çok teşekkür ederim sana. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Bayağı hareketli bir gece oldu ama. Evet, öyle oldu. Ama ya bütün o yaptıklarınız, o Ceylan için çırpınışlarınız, ben bütün bu geceleri kaçırdığım için kendime çok kızıyorum. Barış'ı çok yalnız bırakmışım ya. Biliyor musun biz acilde tanıştık.
Öyle mi? Evet. Bir tane dansçı bir arkadaşımın bileği incinmişti. İşte öyle yani ilk kahvemizi hastanede içtik. İlk kez hastanede flörtleştik. Şaşırmadım. Değil mi? Ya bugün Barış'ın öyle çırpındığını görünce ona ne kadar haksızlık ettiğimi fark ettim. O zaten hep işine aşıktı Suzan. Ben başka bir evlilik, başka bir aşk hayal etmişim. Ya üstelik o bana bunun aksini hiç vaat etmeden. Sen de benim yaptığımı aptalca buluyor musun Suzan? Ya da bencilce? Ne gibi? Boşandığım adamın çocuğunu doğurmak gibi. Yani onun evinin hastane olduğunu bile bile, üstelik ona hiç sormadan. Hayır tabii ki. Bak ben seni anlıyorum. Hatta takdir ediyorum. Ben de anne olmayı çok istiyordum. Ama bedenim bunu pek onaylamıyor. Yani genetik bir rahatsızlık diyelim. Hadi ya, üzüldüm Suzan. Anne olabilir miyim bilmiyorum ama eğer senin yerinde olsaydım ben de kesinlikle o çocuğu doğururdum. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen, evet. Bak, bence Barış çok iyi bir baba olacak. Ama eğer senin böyle endişelerin varsa bunları ona söyle. Seni çok iyi anlayacaktır. Ben bebeğimin hiçbir sebepten acı çekmesini istemiyorum sadece. Eyvah. Ben çoktan anne olmuşum Suzan. Ben senin kafanı çok şişirdim değil mi gece gece? Yok. Ne demek? Hayır tabii ki. Ama seninle konuşmak çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bana da çok iyi geldi. Teşekkür ederim. O zaman ben kalkayım. Barış'ı bekleyeyim. Ha, o da ortalarda olmadığına göre herhalde birkaç saate benim buralarda olduğumu hatırlar. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Zor geceydi ha. Öyle. Bağışı kapmışız ama sayende. Sadece seni anlattım başhekimim. Yaptıklarını anlattım. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Galiba aklımdan geçenleri biliyorum artık. Öyle mi? Yavaşlamam gerektiğini, kanserime öncelik vermem gerektiğini söyleyeceksin. Bir onkolog gibi düşünüyorum demek ki. Ne hissediyorum biliyor musun? Sanki yavaşlarsam kanser yakalayacak beni. O yüzden bir an bile durmak istemiyorum. Çünkü daha işim bitmedi. Daha yapacak bir sürü şeyim var. Eğer çekip gideceksem arkamda bir şey bırakmak istiyorum. Bir değeri olan, kıymetli bir şey. Geldiysen bu hayatta bir anlamı olsun istiyorum. Ama nereye baksam kanserin benden alıp götüreceklerini görüyorum. Demek ki yanlış yere bakıyorsun başhekimim. Nasıl? Arkanda bırakmak için oldukça güzel bir eser değil mi? Barış, Gizem'in de doğacak bebeğinizin de sana ihtiyacı var. Onları bırakıp gidemezsin.
İyi geceler. Başhekimim, erkencisin. Ben daha birkaç saat beklerim diyordum ama... Bu arada tebrik ederim. Her şeye rağmen bu geceyi de tersine çevirmeyi başardım. Bu geceyi de Evet. Yani hayatındaki her şeyi, tüm olumsuzlukları, engelleri başka bir şeye dönüştürmüyor musun? Ne bileyim işte, neşeye, umuda ya da yaşama. Bu gece de onlardan biriydi işte. teşekkür ederim. Ne için? Ben bir şeyleri dönüştürmek için çırpınırken sen beni böyle sabırla beklediğin için. Biz bir kutlama yapacaktık değil mi? Hanımefendi, bu dansı bana lütfeder misiniz? Tabii. Barış. Ben bütün gece düşündüm. Belki de bebeğimiz için... Yani onun sana ömrü boyunca ihtiyacı olacak. Belki de biz... Ne oldu? Yapamam. Yapamam Gizem. Neden? Bu gece benim sana bir hastadan bahsetmem lazım. Bağış gecesi bitti Barış. Tutun bana. Barış, ne oluyor? Korkutma beni. Bu hasta kanser. Gırtlak kanseri. Bu hastanın karısı. Yani eski karısı. Hamile. Bu yüzden karısına hastalığını söyleyemiyor bir türlü. Ama baba olacağı için çok mutlu. Kızını görmek, onu kucağına almak, onunla tanışmak istiyor. Bu sefer bilmiyorum Gizem. Bu
Bunu bir şeye dönüştürebilir miyim bilmiyorum. Tek istediğim kızımı görmek. Ama yapabilir miyim bilmiyorum.